Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Piyasanın şu anda ikinci el tarafına baktığımızda en çok satan iPhone'lardan olan iPhone XS hala almaya değer bir cihaz mı? iPhone XS'in 2023'te incelemesini yapacağız ve iPhone XS kime uygun, kim almalı, kim almamalı bunun hakkında da net bir şekilde konuşacağız. 2023'te kullanmak serisinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen fiyatlarla başlayalım. iPhone XS'in ikinci el tarafına baktığımızda 64 GB depolamayla şu anda 8.000 ile 10.000 bandında, yani $400 civarında sıkıntısız, temiz bir şekilde, haliyle genellikle de tamir görmemiş iPhone XS'leri bu aralıkta rahatlıkla bulabiliyoruz. Yenilenmiş tarafa baktığımız zaman da orada fiyatlar biraz daha yüksek diyebilirim. Şu anda 64 GB'lık bir iPhone XS 11.700 TL bandında bulunabiliyor. Tabii ki sıfır olarak artık yok. Son bölümde yenilenmiş mi yoksa ikinci el mi almak daha mantıklı, buna da bakacağız. İsterseniz hemen iPhone XS'i incelemeye başlayalım. İlk olarak dışarıdan baktığımızda ciddi manada premium bir cihaz önümüze çıkıyor. Burada paslanmaz çelik çerçeve yapısı ve arka kapağın cam olması da bu cihazı kendi fiyat bandının en premium modeli yapıyor diyebilirim. Zaten tasarım bütünlüğü açısından da özellikle XS serisi telefondan öte bir prestij serisi gibi bir hissiyat uyandırıyor. Tasarım olarak elde tutuş hissiyatı olsun, genel görünüş itibariyle benim oldukça beğendiğim bir cihaz ve halen de güncelliğini koruyan bir tasarıma sahip. 7.7 mm kalınlık ve 177 gramlık ağırlığıyla da iPhone XS uzun süreli kullanımlarda elimizi yormayan bir cihaz. Şimdi ekrandan bahsedersek iPhone XS oldukça başarılı 5.8 inç Super Retina XDR ekranıyla HDR10 ve Dolby Vision desteğine de sahip ve 3D Touch gibi güzel özelliklerle de birlikte geliyor. Ama tabii ki yenileme hızı olarak standart 60 Hz olduğunu söyleyeyim. Ekranımızın deneyiminden bahsedersek sunmuş olduğu renkler gerçeğe çok yakın diyebilirim ve kontrast oranı açısından da çok iyi bir denge kurulmuş durumda. Bu ekranda özellikle canlı grafiklere sahip oyunları oynadığınızda da veya bir şeyler izlediğiniz zaman gayet güzel bir deneyimle karşılaştığımızı söyleyebilirim. Bir amiral gemisinin ekranından ne bekleyebiliyorsak iPhone XS çok rahatlıkla bize hissettiriyor. Parlaklık oranı 625 nit, maksimum parlaklığıyla da güneş altında çoğu durumda yeterli seviyede diyebilirim. Ekran kasa oranı kötü değil, özellikle kenar çerçevelerinin ince olması da güzel bir avantaj. Yonga setine geldiğimiz zaman da yani A12 Bionic yongasını görürken 7 nanometre bu işlemcimize 4 GB RAM eşlik ediyor. Performans olarak çok net bir şekilde halen günümüz güncel amiral gemileriyle yarışabilecek düzeyde diyebilirim. Menüde vermiş olduğu performans olsun. Bunun dışında çoklu uygulamalar arasında geçerken genel bir kullanımın dışında oyun odaklı olarak da PUBG'de 60 FPS'i en üst ayarlarda da rahat bir şekilde verebiliyor. En yüksek ayarları aldığımız zaman da 45 FPS bandında da oynatabiliyor ve oyun esnasında istediğiniz kadar uzun süreler oynayın, bir performans düşüklüğü söz konusu bile değil. iPhone XS gelen güncellemelerle de kesinlikle yavaşlamadı. İlk günkü kondisyonunu rahatlıkla koruduğunu belirteyim. Bu yüzden telefonu aldığınız zaman güncellemeleri yapmanızı öneriyorum. Bunlar optimizasyonu daha da arttıran detaylardan. Performans konusunda XS en az 3-4 sene daha sıkıntısızca götürecektir. Kamera kısmına geçtiğimizde de ana kameramız 12 megapiksel f1.8 diyafram açıklığına sahipken optik imaj sabitleyici, HDR ve 6 elementli lensi de bu kamera bünyesinde barındırıyor. İkinci kamerada 12 megapiksel f2.4 2x optik zoom yapabilen telefoto bir kamera. Aynı şekilde bu kamerada OIS destekliyken fotoğraf çekim kalitesi olarak gün ışığında gayet tatmin edici sonuçlar alabiliyoruz. Fotoğrafların detayları oldukça keskin bir şekilde önümüze çıkarken fotoğraflardaki renkler, fotoğrafların açısı ve genel toplama baktığımda gayet iyi bir performansa sahip olduğunu söyleyebilirim. Videolar kısmında da 4K 60 FPS'e kadar video çekim imkanını bize çok rahat bir şekilde sunabiliyor. Videolarda titreşimler ciddi manada minimum seviyedeyken video performansı olarak bu telefonla rahatlıkla içerik üretebilirsiniz. Ön kamera 7 megapiksel f2.2 ve Full HD 60 FPS
istediğiniz videolar çekebiliyor. Kamera deneyimi olarak XR'dan çok daha iyi bir performans alabiliyoruz. Amiral gemisi cihaz deneyimini kameralarıyla tam olarak karşılıyor. Batarya kısmında 2658 mAh batarya ve 15 Watt hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. 30 dakikada %50 civarında hızlı bir şekilde şarj edebiliyoruz. Ayrıca kablosuz şarj desteği de var. Batarya performansı olarak da ortalama 6 saat civarında ekran süresi verebiliyor. Çok yoğun bir şekilde kullanmıyorsanız bir günü idare edecektir. XS batarya olarak günümüzün biraz gerisinde. Güvenlik kısmında da Face ID sistemi cihazımızda bulunurken loş ışıkta olsun, aydınlık ortamlarda olsun her türlü kullanımda oldukça stabil ve hızlı bir şekilde yüzümüzü tanıyabiliyor. Bu konuda herhangi bir şüpheniz olmasın. 5G desteği maalesef ki yok. Hoparlör konusunda ise XS stereo hoparlörlerle ses yüksekliği ve ses kalitesi olarak çok iyi diyebilirim ki oyun oynarken vermiş olduğu deneyimde gerçekten iyi bir seviyede. Suya karşı dayanıklılıkta da IP68 sertifikasıyla 2 metre suya 1,5 saat boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi iPhone XS'i beraberce güzel bir şekilde değerlendirirsek iPhone XS, iPhone X'ten net bir şekilde üstün ve sadece iPhone X değil iPhone 11'den de iyi yanları var. Bunun haricinde genel olarak iPhone XR'dan da üstün bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. iPhone 11'e oranla en önemli yanı ekran ve malzeme kalitesi. Burada baktığımız zaman Apple'ın Super Retina XDR OLED ekranı iPhone 11'in Liquid Retina ekranından baya öne çıkıyor. Aynı şekilde malzeme yapısı kasa açısından da gerçekten elinize aldığınızda çok daha başka hissettiriyor. Üst segment diğer rakiplerinden de malzeme yapısı paslanmaz çelik kasasıyla da rakiplerinden baya ayrışıyor. iPhone XS'i kendi içinde değerlendirirsek özellikle şu anda ikinci eldeki fiyatıyla kamera, performans ve ekran anlamında en iyi tercihlerden biri ve burada kesinlikle performansı diğer noktalara nazaran fark yaratan en önemli detaylardan. Halen tüm oyunlarınızı çok rahat bir şekilde 60 FPS oynayabileceğiniz, video edit ve diğer performans gerektirecek her türlü işlem içinde bir o kadar performanslı ve çok da fazla ısınmayan bir işlemciyle birlikteyiz. A12 Bionic en az 3-4 yıl boyunca da bu performansından herhangi bir kayıp vermeyecektir. 4 GB RAM'in de iPhone XS'de olması XR, X gibi eski modellere nazaran da önemli bir avantaj. Batarya olarak da yenilenmiş alırsanız herhangi bir problem yaşamazsınız. Ancak ikinci el alacaksanız biraz daha uygun fiyata pil sağlığı düşük olan telefonları tercih edebilirsiniz. Çünkü bu noktada tamir görmemiş ve pil sağlığı düşük bir telefon alırsanız 400-500 TL civarında güçlendirilmiş bir batarya takarak iPhone XS'i günümüz cihazlarıyla neredeyse başa baş bir konuma getirebiliriz. Hem batarya performansı hem de kullanım ömrü açısından çok daha iyi bir noktaya getirecektir. Yenilenmiş alırsanız bazı problemler olabiliyor. Yani sizde çıkacak diye bir şey yok. Ama yine de bazı noktalarda ekran, kasa gibi en önemli parçalarda yan sanayilerle değişme ihtimali var. Bu noktada mağazadan görüp birebir olarak almanız daha mantıklı. Hem ön hem de arka kameralarla ilgili tek eksi nokta ultra geniş açının olmaması. Videolar konusunda da şu anki fiyatlara alabileceğiniz herhangi bir Android telefondan da çok daha üstün bir performansın olduğunu da belirteyim. Bunun haricinde gece çekimlerinde de çok bir problem yaşatmıyor. iPhone 11 ile en önemli iki fark ekran ve kamera. iPhone XS ekran konusunda açık ara şekilde öndeyken iPhone 11'de aynı şekilde kameralarda özellikle de ultra geniş açı konusunda XS'ten öne çıkıyor. Daha az maliyetli ama daha premium bir cihaz istiyorsanız iPhone XS, ama benim için ekran, kasa kalitesi gibi konular çok da önemli değil. Daha uzun ömürlü kullanabileceğim, kamerası da bir nebze daha iyi olsun dediğinizde iPhone 11 daha mantıklı. Fakat aradaki ciddi fiyat farkında kesinlikle düşünmek gerek. Genel anlamıyla bir toparlayacak olursak iPhone XS ikinci eldeki şu anki fiyatlarını
kesin bir şekilde hak ediyor. Yenilenmiş tarafta biraz daha pahalı olsa da ben ikinci el olarak almanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. En az iOS 18'e kadar da güncelleme almaya devam edecek. Yani şu an bile alsanız uzun yıllar herhangi bir problem yaşamazsınız. Son olarak belirtmek istediğim çok önemli detaylar var. iPhone X'te bildiğiniz gibi pek çok farklı kronik sorun var. Ama XS tarafında bu sorunların hiçbiri yok. XS ile X arasındaki fiyat farkı da yok denecek kadar az. Bu noktada XS almak daha da mantıklı bir hale geliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce XS mi yoksa iPhone 11 mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. 2023'te kullanmak serisinin bir sonraki telefonu ne olsun onu da yazmayı unutmayın. Çünkü bildiğiniz gibi sizin yorumlarınıza göre bu seri de şekilleniyor. Şimdi de yorumlarda en çok beğenileni bir sonraki videomuzda inceleriz. Bu videodan bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.